Kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün burada bir tane dut ağacımız var. Erkek bir dut. Bakınız, yapraklarını görüyorsunuz. Böyle çınar yaprağı gibi, yani erkek dut olduğu belli. Bunun dutu olmuyor. Şimdi şurada tabii bu anacımız erkek dut. Kalem aldık. Tabii bunlara göz aşısı yapacağız. Şu anda Temmuz ayının sonundayız. Tabii bu aşı daha bir ay yapılabilir ama çok da geç kalırsak don vurabilir. Kalemlerimiz de su kaybetmesin diye şöyle tenekenin içine su koyduk ve ısladım. Yani bunu yapmak lazım. Tabii aşılarımızı bir de rüzgarsız havada yapmak lazım. Şu anda hafif de rüzgar var ama yapacak bir şey yok. Evet, buna bir 4-5 kalem vuracağız. Uçlarını kestim şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu 2 yıllık bir anacın dalına benziyor ama gene de yapacağım. Şöyle yere paralel bir dala yarım daire yapıyorum. Şunu da nefes dalı olarak bıraktık. Şu anda kabuk çok rahat bırakıyor, tam aşı mevsimi. Bu yarım dairenin altına şimdi buna bir yere dik bir çizik daha atıyoruz. Bakınız, çok güzel kavladı. Su kaybetmesin diye önce anacımıza bu aşı yapacağımız yerleri açıyoruz. Şimdi bunu açtık. Diğerlerini de açalım. Evet, şunu da açalım şöyle. Şu da yine nefes dalımız. Evet, şuraya da vursak olur, şuraya da, ama şuraya vuralım. Önce bir yine yere paralel bir yarım daire ve şöyle ortadan yere dik bir şekilde şöyle bir çizgi. Bıçağımızın ucuyla hafiften kanırtıyoruz ve gördüğünüz gibi çok rahat kabuğu bıraktı anacımız. Evet, bu da tamam. Şimdi kalemimizden gözlerimizi alalım. Yine aynı şekilde buna da bir şöyle yarım daire. Bu gözü alırken bu gözün arkasındaki odunsu tabakayla birlikte koparmak, yani odunsu tabakanın da alınması lazım. Yani kabuğumuzda kalmış olması gerekiyor. Yoksa aşımız tutmaz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra şu şekilde, evet, şöyle sesi duydunuz. Tabii ben şunun üstüne bakıyorum ve burada odunsu tabaka görmüyorum. Yakından çek. Evet. Bunu şimdi şöyle anacımıza yerleştirelim. Evet, şöyle ittirdiğimiz zaman aşağı doğru geliyor. Tabi burada da şu kabuğun kabağa değmesi önemli. Evet, bu dursun. Şimdi şuna bakalım. Yine yarım daire, kıymetli izleyenler. Ve o daireye doğru yatay bir çizik atıyoruz. Evet, şöyle bıçağımızın ucuyla gözü
odunsu kısmıyla koparmak için biraz yardımcı oluyoruz. Ve şöyle şimdi bunu oynattığımız zaman şöyle hafiften, evet, sesi duydunuz ve şuraya bakıyoruz. Evet, odunsu tabakanın da kabukta kaldığını görüyoruz. Şöyle, evet, odunsu kısım görünüyor şu anda. Evet, şimdi bunu şöyle yerine yerleştireceğiz kıymetli izleyenler. Evet, şöyle ittirdiğimiz zaman aşağı doğru geliyor zaten. Şu üst kabuk kabağa geldi mi kıymetli izleyenler, tamam. Şimdi bu tabi başka kalemlerimiz de var. Biz bunların bir sarma işlemini yapalım. Evet, inşallah bir aksilik olmazsa. Bu 20 güne tutar. Çok da sıkı sarmayacağız. Hava alacak şekilde. Alttan ya da üstten başlamanın herhangi bir etkisi yok. İki taraftan da başlanabilir. Tabi gözü sararken dışarıda bırakacağız. Ona dikkat ediyoruz. Evet, şimdi bu tamam. 20 gün sonra bunu gevşetip tekrar sarmak lazım. Şunu da bir saralım. Su kaybetmeden hızlı bir şekilde. Dediğim gibi aşağıdan ya da yukarıdan çok önemli değil. Çok da sıkı da sarmamak lazım. Gevşek de, yani normal orta yolu. Hava alırsa dur ki. İşte evet. Burada önemli olan kıymetli izleyenler, gözü dışarıda bırakmak. Bir de şu çizik yerlerini iyi sarmak lazım. Evet, bu tamam. Şöyle yakından da göstereyim. Şöyle gözler, kıymetli izleyenler, şöyle gördüğünüz gibi açıkta bıraktık. Şuna da bakalım. Yine burada da görüyorsunuz, gözü açıkta bıraktık. Tabii biz diğer dallara da aşı yapmaya devam edeceğiz. Bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.